Ne yiyorsun sen? Değişik bacaklarımız. Beğendin mi? Hadi. Bir ye bakayım nasıl yiyorsun. Aa, eşeğin kemiği kırılmış. Kimin? Eşeğin kemiği. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kelle paça yapacağız. Köy usulü bir kelle paça yapacağız arkadaşlar. Restoran usulü değil. Ben kelle paçalarımı yaklaşık 1-2 saat öncesinden sıcak ve sirkeli suya bıraktım arkadaşlar. Bütün pisini, kanını bıraksın diye. Ardından bir 3-4 defa yıkamanız gerekiyor. Ben bütün her tarafını güzelce temizlemiştim daha öncesinden ve buzluğa koymuştum. Ama çıkarınca yine 2-3 defa yıkadım arkadaşlar. Ben gözünü şimdi çıkarmıyorum. Biraz piştikten sonra gözünü çıkarıp atıyorum arkadaşlar. Çünkü böyle çıkarınca biraz zor oluyor. Böyle güzel güzel bol bol foşur foşur suda kellelerinizi ve bacaklarınızı güzelce yıkayın arkadaşlar. Ben bir tane kafaya 6 tane bacak ekliyorum. Kolajen olsun diye ve çocuklar çok seviyorlar. Biz ona jelibonlu çorba diyoruz. Kelle ve bacağını arkadaşlar tamamen temizlendiğinden emin olana kadar yıkayın. Bembeyaz olsun gördüğünüz gibi videoda. Ardından üzerine sirke ve su ekleyip güzelce kaynatacağız. Sirkesini bol koyun. İlk kaynayan suyu da dökeceğiz. Ben düdüklü tencere kullanıyorum arkadaşlar. Siz de yaparken düdüklü tencere kullanırsanız daha hızlı bir kelle paça yapmış olursunuz. Düdüklümü kapattıktan sonra ocağa koyuyorum. Ses çıkarana kadar düdüklü, yani iyice kaynayana kadar bir 10 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Kaynadıktan sonra da o ilk suyu dökeceğim. Ben kaynattım. Düdüklüğünüzü direkt açmayın. Soğuk suyun altına tutun. O kendine çekmiş hali, kapağı kendini biraz bırakınca açabilirsiniz. O hava sesi gelmiyorsa o zaman açın. Tehlikeli olmaması için. Gördüğünüz gibi ben bu ilk suyu döküyorum. Ardından üzerine bir baş sarımsak doğruyorum arkadaşlar. Tam bir baş olsun, bol sarımsaklı olsun. Sarımsakları hiç doğramadan direkt içerisine atın. Üzerine de kesinlikle bakın, ev kokmasın veya siz ağır bir koku almak istemiyorsanız tane kimyon kullanın. Tane kimyonu, bir avuç tane kimyonu elinizde güzelce böyle ezerek, çok ezilmesine de gerek yok zaten. O şekilde yaparak, gördüğünüz gibi yaparak içerisine atın. Tuzunu da ekleyin. Başka bir şey eklemenize gerek yok. Kapağını kapattıktan sonra arkadaşlar ocağa alıyoruz ve önce yüksek ateşte kaynamaya başlayınca altını kısarak 1 saat pişiriyoruz.
Pişer pişmez ben kapağını açmadım. Birkaç saat beklettiğim için direkt düdüklümü açıyorum. Siz direkt açacaksanız arkadaşlar, yani pişer pişmez açacaksanız mutlaka soğuk suyun altına tutun ve o havasını alın. Patlama riski çok yüksek çünkü. Gördüğünüz gibi bir saat içerisinde lokum gibi oldular. Böyle kemiği tutuyorum, ayrılıyor etinden. Güzelce kemiği, eti ayırın arkadaşlar birbirinden. İçerisinde minik minik kemikler kalabilir. Bu problem olmuyor. Biz yerken kendimiz çıkarıyoruz, kenara koyuyoruz. Kemikleri, etleri ayırdıktan sonra ben etleri makasla doğruyorum. Mutfak makasıyla. Pıt pıt doğruyorum arkadaşlar. Elimle didiklemiyorum. İçerisine atıyorum. Biraz kaynattım. Kıvam bu şekilde. Şimdi üzerine tereyağıyla toz biber yaktım. Onu dökeceğim. Terbiye yapmanıza gerek yok. Restoran usulü değil, ev usulü. Ev usulünde de kesinlikle terbiye yapmanızı önermiyorum ben. Gerçek kelle paçada terbiye yok. Şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.